Merhaba, bugün çok şık ve çok hafif kafes örgüsü bu bandanayı birlikte öreceğiz. Bandananın ölçülerini istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Sadece bandana olarak değil, bele bağlanan bir şal ve fular olarak da kullanabileceğimiz çok yönlü bir model. Şöyle yakından göstereyim. Kafes örgü olduğu için hem havadar hem de örerken çok hızlı ilerliyor. Tığ işine yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla örebilirler. Bandananın ölçülerini videoyu anlatırken paylaştım. Ama asıl formunu ütüledikten sonra elde ediyoruz. Bu yüzden ölçülerde değişiklik olabilir. Şimdi birlikte tekrar ölçelim. Bandananın üst kenar uzunluğu yaklaşık olarak 64 santimetre. Yüksekliği 28 santimetre. Yan kenar uzunluğu 43 santimetre. Bağcık uzunluğu yaklaşık olarak 16 santimetre. Ben bu bandanayı örerken Alize Diva mikrofiber iplik kullandım 100 gramlık. 50 gram yeterli geliyor. Tığ olarak da 3 milimetre tığ ile ördüm. Başta da belirttiğim gibi ütüledikten sonra bu formu elde ediyoruz. Videonun sonunda nasıl ütüleyeceğimiz hakkında da bilgi paylaştım. Şimdi bu bandanayı adım adım birlikte örelim. Tığımı ipin üzerinden şu şekilde geçirip saat yönünde çeviriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpin ucundan tutup çekerek bu zinciri sıkıştırıp kilitliyorum. Şimdi başlangıç için 7 zincir çekeceğim. Tığın başını doluyorum. Kilitten sonraki ilk zincire batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Şimdi orta bölümde artış yapacağımız kutuyu öreceğim. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi son trabzanı öreceğim. Sıra sonundaki son trabzanları örerken üçlü trabzan öreceğiz. O yüzden tığın başını 2 kez doluyorum. Yine aynı yere batıp üçlü trabzan öreceğim. Tığımın üzerinde 4 ilmek var. İkişer ikişer 3 seferde kapatıyorum. 1 2 3. Birinci sırayı tamamladım. 5 zincir çekmiş olduğum orta bölümde 2 kutu artış yapacağım. Kenarlarda da birer kutu artış. Her sırada toplam 4 kutu artış yapmış olacağım. Dönüyorum. Sıraya başlarken 6 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Sağ taraftaki ilk artışı yaptım. 2 zincir çektikten sonra sıradaki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Orta bölüme geldim. Şimdi burada 2 kutu artış yapacağız. Önce 2 zincir çekiyorum. Buradaki 5 zincirin üçüncüsüne batacağım. Zincir ters olduğu için üstteki yayları sayıyorum. 1 2 3. Üçüncü yayın altına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İkili trabzan örüyorum. Orta bölümdeki ilk artışı yaptım. Yine 5 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra sıradaki trabzana batıyorum. Bir kutu örüyorum. Bu taraftaki orta artışı da yapmış olduk. Yani ortada 2 kutu fazladan örüldü. 2 zincir çekiyorum. Alt sırada örmüş olduğum 6 zincirden üçüncüsüne batacağım. 1 2 3. Buraya batıp bir kutu örüyorum. Şimdi son bölümde de bir artış yapacağız. 2 zincir çektikten sonra tığımı 2 kez doluyorum. Aynı noktaya batıp üçlü trabzan örüyorum. Sıra sonunda bu şekilde örüyoruz. İkinci sırayı tamamladım. Bir kutu başlangıçta, 2 kutu ortada, bir kutu da sonda olmak üzere toplam 4 kutu artış yaptım. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Yine 6 zincir çekiyorum.
Trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. İlk artışı yaptım. 2 zincir çekerek trabzanların tepesine batıp kutular öreceğim. Ortaya geldim. Yine 1 2 3 zincir sayıyorum. 3. zincire batıyorum. Trabzan örüyorum. Sağ taraftaki artışı yaptım. 5 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 zincir çektikten sonra sıradaki trabzana batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Ortadaki ikinci artışı yaptım. İkişer zincir çekerek trabzanlar örmeyi sürdürüyorum. Bir, iki, üçüncü zincire batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 2 zincir çektikten sonra tığın başını 2 kez doluyorum. Aynı noktaya batıp bir üçlü trabzan örüyorum. Üçüncü sırayı da tamamladım. Gördüğünüz gibi gittikçe kutu sayısı artmaya başladı. Tekrar dönüş yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Yine ilk trabzana batıyorum. Bir kutu örüyorum. Daha sonra trabzanların arasına ikişer zincir çekerek köşeye kadar geleceğim. Yine orta bölümde 2 kutu artış yapacağım. Devam edeceğim. Sıra sonunda da yine bir kutu artış yapacağım ve sıra sonundaki son trabzanı üçlü trabzan olarak öreceğiz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeyi sürdürelim. Bandanayı örmeye başladım. İlk sıradan itibaren 25 sıra ördüm. Yan duvardaki kutu sayısı 50 kutu oldu. Şimdi 26. ve son sırayı örerken kenar saçaklarını da birlikte öreceğiz. Ölçülerini de vermek istiyorum. Yüksekliği yaklaşık olarak 24 santimetre. Yan duvar uzunluğu 35 santimetre. Üst bölümün uzunluğu ise 53 santimetre. Kenar saçaklarında püsküllerin olacağı yerleri de üçer üçer ayırdım. Köşedeki kutudan başlayarak 3'ün katı olacak şekilde saydım ve 48. kutuya bir işaret yerleştirdim. Saçakları bu kutudan başlayacağız. Şimdi 26. ve son sırayı örmeye geçebiliriz. 6 zincir çekerek 26. sıraya başlıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp birinci kutuyu ördüm. Devam ediyorum. 2 kutu daha örüyorum. Üç kutu ördüm ve işaretli kutuya geldim. Şimdi 15 zincir çekeceğim ve ucuna küçük bir top öreceğim. 15 zincir çektim. Tığın başına doluyorum. 1 2 3. ilmeğe batıyorum bu şekilde. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği örüyorum. Bu şekilde 5 adet yarım trabzan öreceğiz. 1 aynı yere batıyorum. 2 3 4 5 yarım trabzan ördüm. Bütün ilmekleri kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Birinci zincire batıyorum. Yine 5 adet yarım trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5. ilmekleri kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanları ördüğüm zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Kaydırma örerek kapatıyorum.
12 zincir var burada. Tekrar 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alttaki kutuya geliyorum. Köşedeki 2 ilmeğin altından tığı geçiriyorum şöyle. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilk ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. 15 zincir çektim ve ucuna küçük bir top ördüm. Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk kutuyu örerken bir zincir çekeceğiz. Trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 kutu daha öreceğim. Bir, iki, üç kutudan sonra burada yapmış olduğum işlemleri tekrarlayacağım. Tekrar 15 zincir çekiyorum. Tığın başını dolayıp 3. zincire batıyorum. Buraya 5 adet yarım trabzan örüyorum. İlmekleri kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine birinci zincire batarak 5 adet yarım trabzan örüyorum. İlmekleri kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine ilk zincire batıp kaydırma örerek kapatıyorum. 12 zincir çekiyorum. Alttaki kutunun köşe ilmeklerine batıyorum bu şekilde. İlmek çıkartıp kaydırma örüyorum. Bir zincir çektikten sonra ilk kutuyu örüyorum. 2 zincir çekiyorum. İkinci kutu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Üçüncü kutuyu örüyorum. Aynı şekilde üçüncü topu öreceğim. Bu şekilde toplar örerek köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. 16 top ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve köşedeki 3. zincire batıp trabzan örüyorum. Burada 1, 2, 3 kutu oldu. Şimdi 15 yerine 17 zincir çekeceğim ve köşe için bir top öreceğim. 17 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. 3. zincire batıp buraya 5 yarım trabzan örüyorum. İlmekleri kapatıp 3 zincir çekiyorum. Yine ilk zincire batıyorum. 5 yarım trabzan örüyorum. İlmekleri kapatıp bir zincir çekiyorum. İlk zincire batıp kaydırma örüyorum. Şimdi yine 12 zincir çekiyorum. Alttaki zincirlerden bir ikinci zincire batıyorum. Şöyle iki kanadını alıyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzana batıp bir trabzan örüyorum. Bu şekilde köşeyi oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi bu kutuyu saymıyorum. 3 kutu örüyorum. Ayrıca çıkartalım. Bir, iki,
Üçüncü kutuyu ördüm. Şimdi 15 zincir çekeceğim. Aynen bu tarafta yapmış olduğumuz gibi topları örmeye devam edeceğiz. Bu sırayı da tamamlayalım. Bu kenardaki son topu ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk kutuyu örüyorum. 2 zincir çekip alttaki dönüş zincirinin 1 2 üçüncüsüne batıyorum. İkinci kutuyu ördüm. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doluyorum. Aynı noktaya batıp üçlü trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi kenar bağcıkları için zincir çekeceğim. Önce bu tarafa zincir çekip dolgu yaparak bandananın üzerinden devam edeceğim. Diğer kenara geleceğim. Burada da aynı şekilde zincir çekip dolgularla tamamlayacağım. Şimdi çekeceğim zincir 4'ün katı olacak. Yani ben 60 zincir çekeceğim ama sizler istediğiniz uzunlukta bağcık yapmak isterseniz 4'ün katı zincir çekmeye dikkat edin. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Toplam 60 zincir çekeceğim. Toplam 60 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Tığımın üzerinde 2 kanat bulunacak bu şekilde. Bir ilmek çıkartıyorum. İkili trabzan örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 zincir sayıp 4. zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Birinci ilmeğin içerisinden çıkardığım ilmeği geçiriyorum. Kaydırma ördüm. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tığın başını doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Daha sonra 1 2 3 4. zincire batıyorum. İlmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp bir trabzan örüyorum. 1 2 3 4. zincire batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde bandana başlangıcına kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. 1 2 3 zincir sayıyorum. Bu kutunun köşedeki noktasına batıyorum. Kaydırma örüyorum. Bu taraftaki bağcığı tamamladım. Şimdi bandana üzerinden karşı tarafa kadar devam edeceğim. Yine 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp trabzan ördükten sonra iki kutunun birleşme yerine batıyorum. Yani trabzanların birleştiği nokta, buraya batıp bir ilmek çıkartıp kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp trabzan ördükten sonra yine bu iki kutunun birleştiği bu noktaya batıyorum, kaydırma örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak diğer kenara kadar devam edeceğim. Bu noktaya kadar örelim. Köşeye geldim. Burada da yine 1 2 3 4. zincire batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi 60 zincirde bu kenar için çekeceğim. ...60 zincir ördüm. Tığın başını doluyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Trabzan örüyorum. Daha sonra yine 4 zincir sayıyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki birinci ilmeğin içerisinden geçirip kaydırma örüyorum. 1 2 3 zincir çektikten sonra aynı noktaya batıyorum. Trabzan örüyorum. 1 2 3 4. zincire batıp
kaydırma yapacağım. Aynen diğer tarafta yaptığımız gibi bandananın köşesine kadar örelim. Köşeye kadar geldim. Gördüğünüz gibi tepeler üstte, burada ise tepeler alt tarafta. Şöyle çeviriyorum. Burada zincir döndü, önemli değil. Buradaki kaydırma ilmeğine batacağım. Şu şekilde kaydırma yapıyorum. Burayı da tamamladım. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Çektiğim zincirin içerisinden ipi geçirip sabitliyorum. Şimdi bu ipi trabzanların arasından geçirerek gizleyeceğim. Daha ince bir tığ alıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Bu şekilde, o yüzden bu tarafta gizleyeceğim. Bu şekilde ipi yürütelim. Yeteri miktarda yürüttükten sonra fazlalığı keselim. Bandananın örme işlemini bitirdim. Bu en son ek yaptığımız kenar. Diğer tarafta bu şekilde. Şimdi bandanayı ütüleyeceğim ve son halini sizlerle paylaşacağım. Bandanayı ütüledikten sonraki hali bu şekilde. Ütülerken ütü masasına gergin bir şekilde bandanayı yerleştirdim. Zincirleri düzeltip iğnelerle topların ucundan bu şekilde tutturduktan sonra ütüledim. Ve son formunu aldı gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Pomponların duruşu gerçekten çok şık oldu. Bir projenin sonuna daha geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.